Merhaba. Tekno Seyir'de bugün oyun dünyasında Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden Tailwords'ü ODTÜ Teknokent'teki stüdyolarında ziyaret ediyoruz. Tekno Seyir'den merhabalar. Bugün Ankara'ya geldik. ODTÜ'ye, Teknokent'e, Tailwords'e geldik. Mountain Blade'in yapımcısı olan firma. Ve burada oyun nasıl yapılıyor, çalışma ortamı nasıl, onları gezeceğiz, öğreneceğiz birlikte. ...2005'te Armağan ve İpek Yavuz çifti tarafından kurulan Tailwords'e ait ilk oyun Mountain Blade 2008'de yayınlandı. Mountain Blade serisi 2010'da Warband ve 2011'de Witfire and Sword ile devam etti. 2012'de ise Mountain Blade, Warband Napoleonic Wars ek paketi çıktı. Şu an serinin en yeni projesi Mountain Blade 2 Bannerlord üzerinde çalışıyorlar. Tailwords'un kurucularından Armağan Yavuz, kendilerinin geliştirdiği ve ilk oyundan bu yana kullandıkları motoru yenilediklerini belirtiyor. Aynı zamanda gelişmiş motion capture imkanlarıyla Bannerlord'un teknik olarak önceki oyunlara göre daha iyi olacağını söylüyor. Burası Motion Capture stüdyomuz. Burada arkadaşlar oyunun içindeki hareketlerin nasıl yapılacağını çekiyorlar. Bu arkadaşların yaptığı savaş dövüş hareketlerini daha sonra bilgisayar ortamına aktarıyoruz ve oyunun daha gerçekçi olmasını sağlıyoruz bu şekilde. Motion Capture sisteminde hareket algılama zaten Türkçesi. Hareketleri algılayıp bilgisayara 3 boyutlu ortamda aktarıyoruz. Burada arkadaşlarımız şu an mesela birbirleriyle dövüş simülasyonu yapıyorlar karşılıklı. Ve bütün hareketleri biz oyun için kaydediyoruz. Daha sonra bu yaptığımız kayıtları oyunun içinde temizleyip bazı işlemlerden geçirip oyunda kullanıyoruz. Bu odamızda oyun motoru ile ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Bütün grafik motorumuzda neler oluyor, neler bitiyor hepsi arkadaşlarımıza emanet. Burada kendi geliştirmekte olduğumuz oyun motorumuzu hazırlıyoruz. Mountain Blade oyununda kullanılan oyun motoru son teknolojik özellikleri desteklemektedir. Bunlara grafiksel açıdan GPU üzerinde çalışan kumaş simülasyonu, HDR özellikleri, fiziksel tabanlı ışıklandırma, imaj tabanlı ışıklandırma gibi özellikleri sayabiliriz. Bunun dışında oyun motorumuzda fiziksel olarak da etkileşim için gerekli altyapı sağlanmaktadır. Oyun motorumuz ragdoll'lar için bullet sistemini desteklemektedir. Ayrıca kendi fizik motorumuzu da burada geliştirmekteyiz. Oyunumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi yapay zeka. Yapay zeka çok önem verdiğimiz bir konu. En geniş ekiplerimizden bir tanesi de yapay zekada. Buradaki ekibimiz tamamen yapay zekayı geliştiriyor. Burada Mustafa arkadaşımız Nvidia Shield için Mountain Blade'i geliştiriyor. Mountain Blade Warband yakın zamanda İnşallah Nvidia Shield'da da piyasaya çıkacak.
son testlerini yapmaktayız. Bu departmanımızda savaş sisteminin animasyonlarıyla, yapay zekasıyla ilgili programlama işlerini yapıyoruz. Bunun içinde birlikte dövüşmeleri olsun, kuşatma esnasındaki davranışlar olsun, bütün hepsi bizim takımımız tarafından gerçekleştiriliyor. Burası Tailwords Entertainment art ekibinin çalıştığı salon. Buradaki arkadaşlarımız genellikle artistlerden ve animatörlerden oluşuyor. Uzun zamandır Bannerlord isimli Mountain Blade'in yeni sürümü üzerinde çalışıyoruz. Bannerlord genel olarak eski oyunlarımıza nazaran çok daha yüksek grafikleri olan ve görsel olarak çok daha etkileyici bir oyun olacak. O yüzden de üzerinde çok daha yoğun uğraş sarf etmemiz gerekiyor. Buradaki ekibimiz çok yetenekli artistler barındırıyor. Ve işte harıl harıl yeni oyunumuzun grafikleri üzerinde çalışıyoruz. Zırhların tasarımında oyunun geçtiği dönemi baz alarak gerçekçi, olabildiğince gerçekçi tasarımlar yapmaya çalışıyoruz ve bunun dışında aynı şekilde kendi tasarımlarımızda yine o kültürün, o dönemin özelliklerine bağlı kalarak üretmeye çalışıyoruz. Böylece fantastikten ziyade daha gerçekçi bir savaş deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Oyunun geçtiği dönemi o döneme ait referansların bulunduğu kitaplardan, tarihi kitaplardan o kültürün özelliklerini, o dönemki yaşanan özellikleri anlatan yazılı ve görsel her türlü referans bizim kaynağımız. ...2010'da Warband yayınlandığında sadece 12 kişilik bir ekip bulunuyordu. 2014 itibariyle stüdyoda toplam 49 kişi istihdam ediliyor. Genelde çevredeki üniversitelerden gelip stajyer olarak başlayan öğrenciler daha sonra kalıcı olarak ekipte yerlerini alıyorlar. Bunların yanında zaman zaman İstanbul'dan gelen stajyer öğrenciler de ekibe katılıyor. Ekipte 2 grafiker ve 6 kodcudan oluşan 8 kadın çalışan bulunuyor. Ali Erkin, ekipte bulunan grafikerlerin sadece yarısının grafik bölümlerinden mezun olduğunu, geri kalanının iktisat, işletme gibi farklı bölüm mezunlarından oluştuğunu belirtiyor. Tailwords geliştirdiği oyunların %98'ini ihraç ediyor ve gelirlerinin %99'u yurt dışı pazarlarından geliyor. Mount & Blade için en büyük pazar ise satışların neredeyse %50'sinin gerçekleştiği Amerika Birleşik Devletleri. Operasyonlardan sorumlu yönetici olan Ali Erkin, dünyadaki satışların %90'ının dijital olarak gerçekleştiğini, Türkiye'de ise bu oranın aksine genelde oyunların parakende mağazalardan satın alındığını belirtiyor. Mount & Blade serisi, dünyaca ünlü PC Gamer dergisinde birden fazla olmak üzere en iyi 100 oyun listesinde yer aldı. ...2008'den bu yana İsveç merkezli dağıtımcı firma Paradox Interactive ile çalışan Tailwords, 2014'ten itibaren dağıtımcılığı da kendi bünyesinde üstlenecek.